Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk Ne abi. içiyorsun? Americano alırım. Abi nasıl gidiyor bu arada? Her şey yolunda değil mi? Yolunda. Gayet iyi gidiyor. Süper abi. Şimdi biraz detaylarını bahsederiz zaten. Evet. Evet abi tekrardan hoş geldin. Biz de aynı zamanda hoş bulduk diyelim. Siz de hoş geldiniz. Özellikle Türkiye'de şunu fark ettim. Çok fazla kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapılıyor. Çok yakın çevremdeki insanlar dahi bana işte neye yatırım yapalım, nasıl bir portföy yapalım diye sorular sormaya başlamıştı. Özellikle en çok bunu merak ediyorum. Bir vergilendirme sistemi var mı? Bir vergi ödüyor musunuz? Hilmi Kaya ben. Öncelikle bir isim soyisim söyleyerek başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunuyum ben. 2012 yılında mezun oldum. Biz mezun olduğumuzda bu kadar startup dünyası popüler değildi belki. Yani çok fazla girişim olmadığından da belki kaynaklı. İlk başta bir girişim fikri yoktu aslında. Hani ilerleyen yıllarda bir kariyerimde bir girişimcilik hedefliyordum ama ilk başta kurumsal bir hayatla başladım. Mezun olmadan önce de aslında bir bankanın hazine bölümünde staj yaparak başlamıştım. İlk aslında yatırım ürünleriyle tanışmam, yatırım dünyasıyla biraz böyle haşır neşir olmam, işte hisse senedi, yatırım fonlarıyla başlangıcım öyle olmuştu. Aslında ben FMCG'de başladım kariyerime. İki tane farklı FMCG'de kariyerim işte şekillendi biraz. İlk başka bir firmada, sonrasında başka bir FMCG firmasında. İkisi de global firmalardı bunlar. Bu süreç bana şeyi kattı aslında girişimciliğe giderken. Yani biraz daha kurumsalda şeyi öğreniyorsunuz. Proje takibi, ekip yönetmesi, iş takibi, disiplin, finansal planlama, bilanço gibi aslında girişimcilikte çok kullanacağınız, ihtiyacınız olan şeyleri kurumsal hayatta edindim ben. Sonrasında 2019 yılında aslında ilk böyle girişim ekosistemine adım atmaya başladım. O da şöyle oldu. Yine daha önce kurumsal hayattan tanıdığım, sonrasında da girişimci olan Fazla Gıda'nın kurucusu Olcay aslında arkadaşımdı ve beni ilk aslında girişim ekosistemine o dahil etti diyebiliriz. Fazla Gıda'nın o dönem bir CFO'ya ihtiyacı vardı ve ilk aslında beni düşünmüştü orada o rol için. Fazla Gıda'nın CFO'su olarak girişim ekosistemine dahil olarak aslında bu havayı solumaya başladım diyebiliriz. Tabii şimdi kuruluş hikayesi biraz uzun aslında. Oradan başlamak istiyorum. Şimdi pandeminin başında ben hala Fazla Gıda'da çalışıyordum. O dönem çok fazla aslında şeyi takip etmeye başlamıştım. Hem Türkiye'deki hem global piyasalardaki işte bireysel yatırımcı sayısı artıyordu. Ya sermaye piyasalarına yatırımcı sayısı artıyor. Tabii bir yandan da kripto evreni büyüyordu ve şeyi incelemeye başlamıştım. Gerçekten dünyada insanlar nasıl yatırım yapıyor? Bilinçli yatırımlar mı yapıyor yoksa gerçekten bir trendi görüp mü yatırım yapıyor? Ve özellikle Türkiye'de şunu fark ettim. Çok fazla kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapılıyor. Çok yakın çevremdeki insanlar dahi bana işte neye yatırım yapalım, nasıl bir portföy yapalım diye sorular sormaya başlamıştı. Burada bende ilk sorusu oluşmuştu. Yani dünyada gerçekten insanlar nasıl yatırım yapıyor bunu incelemek istedim. Globaldeki bu alandaki özellikle mikro yatırım uygulamalarını incelemeye başlamıştım. Amerika'da bu tabii bizden daha gelişmiş bir sermaye piyasaları olduğu için oradaki örnekleri, fintechleri incelemeye başlamıştım. Orada çok beğendiğim bir fintech vardı benim. Onu inceleyerek aslında Türkiye'ye bunu uyarlayabilir miyim? O fikir aslında ilk böyle çıkış noktamızdı. Sonrasında yine kurumsal hayattan tanıdığım ortağım Ege'ye anlattım. O da o dönem başka bir girişimin CFO'luğunu yapıyordu. Aslında ikimiz de finansal background'da olan insanlarız ve ikimiz de girişimcilik içinden geliyoruz. O yüzden de hani böyle bir fikri alıp uygulamak konusunda hem network hem biraz girişim hayatında tattığımız için doluyduk. Ona bahsettim. O da çok beğendiği için ve çevresinde de böyle bir ihtiyaç gördüğü için yani insanlar yatırım yaparken bilinçli kararlar veremiyor. Özellikle küçük tutarlarla birikim yapan bireylerin biraz böyle portföy yönetim hizmeti alması zor. İşte 5 TL ile bir portföy yönetim şirketine gittiğinizde sizin paranızı yönetmesi çok absürt geliyor onlara. Böyle bir boşluk olduğunu hissettik ve bu adımla yola çıktık. Tabii burası regülatif bir pazar. Yani siz kafanıza göre bir yatırım uygulaması yapamıyorsunuz. Kullanıcıların parasını üzerinde tutamıyorsunuz. Bunu nasıl hayata geçiririz diye düşünmeye başladık. İki yol var tabii ki burada. Birincisi kendiniz lisans almanız gerekiyor. Portföy yönetim şirketi veya aracı kurum lisansı. Bu tabii biraz sermaye açısından ve süreç açısından zorlu. İkinci adımda lisanslı bir aracı kurumla çalışabilirsiniz. Biz ikinci adımla ilerlemeye karar vermiştik. Bu kapsamda işte bankalarla görüşüyorduk, aracı kurumlarla Yanca fikrini anlatıyorduk. İşte biz böyle bir uygulama yapacağız, siz işte buradaki regülasyon tarafında iş ortağımız olur musunuz diye. Orası uzun bir süreçti gerçekten. Neredeyse böyle yaklaşık
bir yıla yakın kapı aşındırdık diyebilirim. Yani bankalara gidiyorduk, aracı kurumlara gidiyorduk. Orada uzun bir süreç oldu. O dönem sadece ikimizdik aslında, yani hani yan cep Ege ile ortağımdı. İkimizden oluşuyordu. Fikri anlattığımız şu an ekipte olan arkadaşlarımız vardı, fikre inanan. Ama tamamen full time çalışan Ege ile ikimizdik ortak olarak. O dönem aslında bu bir yıllık sürenin sonucunda şey oldu. En sonunda bir aracı kurumu ikna ederek aslında regülatif taraftaki sorunları çözmeye başladık ve yan cep fikrini uygulama açısından da nasıl ortaya çıkarabiliriz? İlk adımları neler olacak? Teknik tarafta ekip kurma adımında bu şekilde başladık. Geçen sene Ocak ayında biz bir aracı kurumla entegrasyon sürecimizi başlattık. Yani geçen sene, bu sene aslında 2022 Ocak ayında entegrasyon sürecimizi başlattık. Mart ayında bir tohum öncesi yatırımı aldık. Yani daha uygulama çıkmadan fikir aşamasında bir yatırım aldık ve onunla ekibi kurmaya başladık. Tabii kısıtlı kaynak, B2C fintech işi ciddi kaynak gerektiren, para yakan bir iş. Biz burada biraz finansal background'ımızı da kullanarak Ege'yle kaynakları iyi aslında harcadık, planladık diyebilirim. Çok cüzi bir bütçeyle MVP ürünümüzü çıkardık. Temmuz sonunda çıkardık, bu sene Temmuz sonunda çıkardık. Şu anda da gayet iyi gidiyor. İlk 3 ayımızı tamamladık. Sonuçlar gayet iyi gidiyor şu an için. Şimdi bizim çıkış noktamızda şu vardı bir de. Banka uygulamalarında ve aracı kurum uygulamalarında şunu gördük. Kullanıcı girdiğinde yatırım ürünleri sekmesine işte hisse senetleri, yatırım fonları, döviz, altın, emtia, viyop, varant gibi çok fazla orada bir ürün sınıfı var. Ve çoğu insan Türkiye'de maalesef finans okuryazarlığı da çok el vermediği için hepsini anlaması, analiz etmesi çok zor bu ürünleri. Bizim ilk çıkış noktamız şuydu. Kesinlikle tekil bir yatırım ürünü olmayacak. Altlarında yatırım fonları bulunan farklı yatırım sepetleri var burada. Fon sepetleri dediğimiz bizim. Kullanıcı bu sepeti aldığında altında birden fazla yatırım fonunu alabiliyor. Şu an uygulamamızda da zaten 8 tane fon sepeti var. 3 tane risk sınıfına göre temkinli dengeli büyüme, 3 tane temalara göre işte yükselen trendler, sürdürülebilir dünya, yapay zeka temaları, 2 tane de varlık sınıflarına göre döviz ve emtia ağırlıklı. Kullanıcılar bu sepetlere yatırım yapıyor. Çıkış noktamız da buydu gerçekten. Kullanıcı basit bir arayüz görsün. Bu sepetlerden birine yatırım yaptığında altında bir portföy yatırım yapsın. Hangi sepete yatırım yapacağını bilmiyorsa da bir 5 soruluk anket soruyoruz. Oradan bir anket sonucunda öneri bir portföy alsın. Bu ona yatırım yapmak zorunda değil, kendisi de seçebilir ama ilk adımını atmak için öneri bir portföyle de başlayabilsin istiyorduk. Hedef kitle biraz daha dediğim gibi, burası yeni nesil bir yatırım uygulaması. Tabii ki genç kuşağı hedefliyoruz, 35 yaş altı kitleyi hedefliyoruz daha çok. Burada biraz farklı ajandalar yönetiyoruz. Yan Cep Akademi ile biraz daha üniversite öğrencilerini hedefliyoruz. Türkiye'de aslında kadın yatırımcı sayısı çok az. Women Investing ajandamız var. Kadın yatırımcı sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Onun dışında beyaz yaka ve ebeveynler, işte beyaz yaka biraz daha yeni mezun olmuş, geleceği için yatırım yapsın. Ebeveynler çocukları için yatırım yapsın. Öyle ajandalarımız var. Ama genel bunların alt kümesi tabii ki biraz finansal okuryazarlığı limitli, her gün piyasayı takip edemeyen, buna vakti olmayan bireyleri hedefliyoruz. En aslında yine ortak kümesi bunların da küçük tutarlarla birikim yapan. Yani bizde bir nitelikli yatırımcı hedef kitlesi yok hiçbir zaman. Yani böyle bir getirsin 100 milyon TL'sini yatırsın, böyle bir kitle aramıyoruz. 5 TL ile 10 TL ile düzenli birikim yapsın. Bu bizim hedef kitlemiz daha çok. Bizim hem kendi ekibimizde bir portföy yöneticisi var, hem de entegre olduğumuz portföy yönetim şirketlerinde de bu fonları yöneten zaten SPK lisanslı portföy yöneticileri var, fon yöneticileri var, işi bu olan bireyler var. Zaten Yan Cep'in çıkış noktası şu, yani kullanıcı risk tercihlerine göre profesyoneller tarafından yönetilen sepetlere yatırım yapsın, buydu. Hem bizim ekibimizde var zaten bu işi yapan, hem de entegre olduğumuz firmalarda var. Burada şu var aslında, kullanıcıya şunu sağlıyoruz biz. Yani sen buraya bir yatırım yaptığında çok sürekli takip etmene gerek yok. Bu içindeki fonların varlık dağılımı sürekli değişiyor. O yüzden senin sürekli bir pozisyon almana gerek kalmıyor. Biz sadece şunu yapıyoruz aslında. Sepetlerin içine seçilecek fonların seçiminde şöyle kriterlerimiz var. Ondan da bahsedeyim. Birincisi mikro yatırım olduğu için fon sepetinin bir adetinin alım tutarı küçük tutarlar olması lazım. Yani bir adetini böyle 1000 TL'li almaması lazım. Bizde şu anki sepetlerin hepsi 5 TL'den düşük tutarlarla alınabiliyor. Yani bir adetini alabilmen için o sepetin işte 1 TL'li alabiliyorsun, 0,11 kuruşa bile alabildiğin sepet var. Yani birincisi bu. Seçim kriterlerinden biri bu. İkincisi bu fonların bir yönetim ücreti var yıllık. Onları kullanıcılara çok fazla maliyet çıkarmaması için en düşük yönetim ücretleri neyse, yani
İki fon var. Aynı varlık dağılımına sahip. Minimum ücretleri de benzer. Orada daha düşük yönetim ücretli fonu seçiyoruz. Kullanıcılara daha maliyet avantajı yaratmak için. Üçüncüsü de biraz daha aslında konjonktüre göre aktif yönetilen, pasif yönetilen fonlara bakıyoruz. Yani çok volatil bir ortamdaysa biraz daha aktif yönetilen fonları tercih ediyoruz ama biraz daha stabil bir ekonomi varsa aslında, Türkiye'de bu biraz zor maalesef ama biraz da pasif yönetilen uzun vadeli yatırım değer önerisini getiren fonları seçiyoruz. Bu kriterlere göre sepetlerin altına yatırım fonlarını dahil ediyoruz. Peki sen olsan yan cephile mi yatırım yapmayı tercih ederdin yoksa kendin mi yatırım yapardın? Şöyle, bu biraz ben şöyle görüyorum. İşte farklı yatırım araçları var, farklı yatırım uygulamaları da var. Hiçbir zaman bunlar birbirine tamamen rakip de değil. Çünkü birden fazla yatırım uygulaması da kullanabilirsin. Yani şöyle söyleyeyim, yancı kullanırken kripto para uygulaması da kullanabilirsin. Başka bir işte hisse senedi, yurt dışı hisse senedi uygulaması da kullanabilirsin. Ve bunlar biraz trendtir aslında. Bir dönem kripto paralar çok ciddi getiri yaparken hacmini belki biraz oraya kaydırabilirsin. Belli bir kar ettikten sonra biraz aslında realizasyon yapıp karını çekip işte yan cepteki portföylerde değerlendirebilirsin. Kullanıcının biraz burada şey yapması gerekiyor bence. Birkaç farklı yatırım ürünü kullanıp hem deneyimleyip hem test edip hangisinde daha kolay. Birincisi yani kullanıcı tarafında getiri, ikincisi kolaylık. Üçüncüsü ne kadar dahil oluyor. Yani bazı işte trading uygulaması kullanıyorsan sürekli al-sat yapman gerekiyor. Biraz günlük mesaini de oraya aktarman gerekiyor. O yüzden ben kendim şahsen cevap vereyim. Farklı yan cep dışında kendi yatırım uygulamaları da kullanıyorum. Hem zaten onları test edip neleri artı neleri eksi görüp kendi uygulamamızı geliştirmek için de görmem gerekiyor. Ama kullanıcı bazında eğer bir öneri vermek gerekiyorsa dönem dönem farklı yatırım uygulamaları kullanmalı. Birden fazla yatırım uygulamasını test ederek de kendisine en uygun olanını kendi biraz belirlemesi gerekiyor. Anladım. Yani aslında burada sadece finans bilgisi olmayanlar değil, aynı zamanda zamanı olmayanlar da, evet, bu işe vakit ayırmak istemeyenler de yan cephi tercih edebilir. Tabii. Peki o durumda herhangi bir şekilde zarara geçme durumu da var mı? Böyle bir durumda kar zarar ortaklığı kendisini koruyor mu? Şöyle, tabii ki bu sermaye piyasası ürünü. Globalde hep şey diye bahsediyor işte İngilizce capital at risk, yani sermayeniz bir risk altındadır. Biz burada kullanıcıya şunu söylüyoruz. Sepetlerin hepsinin içine girer girmez ilk gördüğü risk seviyesi. 1'den 7'ye bir sınıflandırması var. Düşük riskliler de var. Onlar biraz daha ana para korumalı, biraz daha hani temkinli dediğimiz. Yüksek riskliler de var. Kullanıcı zararda olabilir. Ama biz öneri portföy oluştururken kullanıcıya şunu yapıyoruz hep. Hiçbir zaman tekil bir sepet de koymuyoruz oraya. Şu anki 8 sepetimizden birkaç tanesi işte %10'unu şu sepete, %20'sini şu sepete. Böyle bir portföy yaptığında biraz daha kendi içine risklerini de minimize ediyor. Öyle bir kullanıcıya değer önerimiz oluyor. Ama hiçbir zaman kesinlikle zarar edemezsin. Buradan bir taahhüt kimse veremez. Vermemeli de zaten, bu ciddi bir yanıltıcı bir ifade olur. O yüzden kullanıcılar zarar edebilir. O ibareyi hep söylüyoruz. Yani burada bir sermaye piyasası ürünüdür. Piyasa arttığı kadar geri de gelebilir, düşebilir de. Kullanıcının yönetmesi gereken. Biz orada bilgilendirmeleri yapıyoruz tabii ki. İşte bunun risk seviyesi budur. İçinde bu varlıklara yatırım yapıyor. Kullanıcının da biraz bilmesi gerekiyor zaten işte. Belli yatırım ürünleri diğerlerine göre daha riskli. İşte hisse senedi olsun, emtia ürünleri olsun, biraz daha riskli. Tabii kripto bizde şu an yok. Kripto yatıranlar zaten o risk ortamını daha iyi biliyorlar. Ama burada kullanıcının biraz tercihine kalmış. Çok temkinli bir yatırımcı tipi olabilir. Ona göre portföylerimizi seçebilir. Biraz daha risk almayı seven olabilir. Ona göre portföyler seçebilir. Bu biraz kullanıcının tercihinde. Ama uygulamada şey durumu yok değil mi? İşte örnek veriyorum, 100 lira yatırım yaptım. O 100 liranın hani sıfıra inme ihtimali yok değil mi? Hani vadeli işlem ya da katlamalı mı? Evet, kaldıraçlı bir ürünümüz yok kesinlikle. Kaldıraçlı bir ürün yok. Yan cipin değer önerisine de uymuyor zaten. Burası bir yani gerçekten o kadar risk alınarak yatırım yapılması gereken bir platform değil. Onu hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Kaldıraçlı ürünlere biz girmeyeceğiz. O anlamda evet, dediğin gibi böyle bir ihtimal yok. Kaldıraçlı ürünleri de zaten farklı platformlar sunuyor. Onların değer önerileri, hedef kitleleri de farklı. Bizimkiyle çok uyuşmuyoruz zaten. Evet, biraz daha orada galiba hızlı para kazanmak isteyenler. Evet, biraz daha böyle yani gerçekten trading kökenli, hani böyle anlık al sat ve o şeyi, grafiği incelerken işte tam tepe noktasına satayım kararını verebilecek kişiler. Yani biz kendi hedef kitlemize o kadar çok bu ürünleri önermiyoruz. Şimdi fonların bir yönetim ücreti var.
Tabii fonların kurucusu biz değiliz. Burada portföy yönetim şirketleri var. Arkada bankalarında, aracı kurumlarında portföy yönetim şirketleri var. Onların fonlarını dahil ediyoruz sepetlere. Ve burada bizim gelir modelimiz şöyle. Fonların bir yönetim ücreti var dediğim gibi yıllık. Fon kurucusu buradan bir hacim kazanıyor bizden gelen kullanıcılar üzerinden. Biz kullanıcı bazlı kazandırdığımız hacim üzerinden aslında onlar fon kurucularına yani portföy yönetim şirketlerine bir bedel charge ediyoruz orada. Gelir modelimiz o şekilde. Yani kazandırdığımız hacim üzerinden bir gelir modelimiz var portföy yönetim şirketleriyle anlaşmamız dahilinde. Bunu çok merak ediyorum. Hatta özellikle en çok bunu merak ediyorum. Bu tür yatırım işlemlerini özellikle uygulamadan yaptığımızda kullanıcı ya da siz fark etmeksizin bir vergilendirme sistemi var mı? Bir vergi ödüyor musunuz? Tabii yani burada şöyle bir avantajı var Yancıp'in. Yatırım fonları kendi içinde zaten vergilendirmesini yapan bir ürün olduğu için kullanıcı ekstra bir beyan vermek zorunda kalmıyor. O yüzden otomatik arka planda kar ettikçe zaten yatırım fonunun eğer bir stopaj vergisi varsa içinden alınıyor. Bazı fonlar içerideki zaten direkt stopaj sıfır olduğu için de bir vergilendirmesi de olmuyor. Ama kullanıcının ekstra bir işlem yapmasına işte bir manuel beyanname doldurmasına vesaire hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Yani kullanıcı aslında hiç fark etmeden ondan bir vergi kesintisi yapılıyor. Aynen. Anlaşmalı olduğunuz yatırım fonları mı daha çok komisyon alıyor bu işlemden ya da daha fazla ücret alıyor yoksa yan cep mi daha fazla ücret alıyor? Yani orada denge nasıl kurulu? Şimdi şöyle yan cep bir kanal onlar için. Eğer bizim kanal üzerinden yapılırsa biz daha fazla gelir alıyoruz. Tabii onlar kendi kanallarından bir satış yapıyorsa yani bir banka veya portföy yönetim şirketi orada kendi gelirleri var. Bizim orada bir dahiliyetimiz yok ama bizim uygulamamız üzerinden bir kanal yarattığımızda o gelir çoğunlukla bizde kalıyor. Şu anda bir yatırım turu içerisindeyiz. Yaklaşık bir 3 ay önce başladık yatırım turu için görüşmeye. Belli taahhütleri aldık zaten. Büyük bir kısmını tamamladık hedeflediğimiz tutarın. Hem melek yatırımcılar geliyor hem birkaç kurumsal fon da var içeride. Aralık sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu turla birlikte yeni özellikler dahil edeceğiz. Hem ürün içerideki yatırım kapsamını biraz genişletiyoruz. Hem kullanıcıların yatırım yapma çeşitlerini biraz arttıracağız içeride. Yuvarlı özelliği, işte alışveriş yaptığı küsuratını yuvarlayarak yatırım yapabilsin. Cashback özellikleri gibi özellikler dahil edeceğiz. Biraz da kendi o öneri veren algoritmamızı, arkada işte bizim robo danışman algoritması dediğimiz onu biraz daha rule based'den alıp biraz daha teknolojik hale, yapay zeka tabanlı hale getirmeyi planlıyoruz. Aslında hem kullanıcının birebir kullandığı özellikler gelişecek hem de arkada bizim kendi algoritmamız gelişecek. Bir yıllık bir runway planladık yine bu yatırım turuyla. Önümüzdeki sene tekrar bir yatırım turuna çıktığımızda artık biraz daha yurt dışına açılmak için. Bu yatırımı yine biraz Türkiye'de büyümek, müşteri edinimi, müşterilere biraz daha kolay yatırım ürünleri sunabilmek için harcayacağız. Ama bir sonraki yatırım turunda yurt dışına çıkış için aslında planlarımızı hazırlıyoruz şu andan. Onun için yatırım turuna çıkacağız. Abi senin bir podcast'ini izlerken dikkatimi çekti. Orada sen B2B bir iş modelinden bahsettin ve girişimlerin örnek vermek gerekirse herhangi bir girişimin aldığı yatırımı yan cepte değerlendirebileceğimizi söyledin. Bunu merak ediyorum. Siz kendiniz de yapıyor musunuz acaba? Yapıyoruz. Şimdi bir yatırım turundasınız mesela. Oradan yani aldığınız şöyle, parayla. Tabii girişimler de bir para yönetmek zorunda. Bir hazine işi var orada da. Aldığımız yatırımları genelde şöyle yapıyoruz. İşte bir runway çıkarıyoruz. Bu para bize şu harcamalar karşılığında ne kadar süre gidecek? O runway'i böldükten sonra belli bir kısmı işte 12 aylık bir runway varsa yani 12 ay boyunca biz bu parayı yöneteceksek 1 aylık, 2 aylık kısmını mutlaka belli bir yatırım ürünlerinde değerlendirmek üzere kendi içimizde yapıyoruz. Şu an o B2B açılımı yaptık. Bir tane girişimin bir miktar parasını yönetiyoruz içeride. Bunu çoklamayı da planlıyoruz zaten görüşmelerimiz var. Bir değer önerisi olarak yaratıyoruz orada. Çünkü şunu söylüyoruz yani sizin içeride bir finans ekibiniz, bir hazine ekibiniz, portföy yöneticisiniz yoksa burada bu işi yapan zaten arkada bizim hem entegre olduğumuz portföy yöneticileri var. Bir ekip olduğu için daha profesyonel bir hizmet sağlayabilir size burada. Siz de aslında bir aldığınız yatırımı daha nasıl denir? Mantıklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Daha böyle verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. O değer önerisini sunuyoruz girişimlere. Yan cep aslında şu anda yatırım yapmak isteyenler için en güvenli liman diyebiliriz. Tabii ki de zarar durumu söz konusu ama yani hiçbir zaman sermaye piyasalarında en kavramını kullanmak bizi yani biraz orada temkinli davranmak zorundayız. Para emin ellerde en azından. Evet şöyle aynen. Yani biz çünkü parayı kullanıcının parasını kendi üzerimizde tutmuyoruz hiçbir zaman. Bir SPK lisanslı aracı kurumla entegrasyonumuz var. Gedik Yatırım. Orada yatırım hesabı açıyorsunuz ve paranıza yan cep hiç dokunamıyor. Oradaki yatırım hesabında duruyor.
Siz girip merkezi kayıt kuruluşundan hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Tamamen bir aracı kurum güvencesinde. Biz bir kuruşunuza bile dokunamıyoruz. Üzerimizden geçmiyor yani. Yani burada sadece bir uygulama tasarlayıcı, daha kolay bir arayüz, sürekli yeni inovasyonlarla kullanıcılara kolaylık sağlayan bir fintech girişimi. Peki burada şimdi örnek vermek gerekirse bir öğrencinin cebinde 10 bin lira para var. Bu 10 bin liranın 10 bin lirasını da yan cepteki sepetlere dağıtmalı mı? Burada nasıl bir yol izlemeli mesela? Yani ben şahsen eğer hiç sermaye piyasası bilgisi yoksa, çok analiz etmeye fırsatı yoksa bizdeki sepetlere dağıtabilir. Çünkü şu an 8 sepetimizde işte içinde böyle hisse senedi ağırlıklı sepet de var. Yurt dışı piyasalara işte yükselen trendler çoğunlukla yurt dışındaki teknoloji temalarına yatırım yapıyor. O da var. Temkinli sepet de var, emtia da var. Aslında arayabileceği tüm varlık sınıfları var içeride. Dağıtarak yatırım yapmaya başlayabilir. Kolay başlangıç için. İlerleyen dönemde biraz daha belki öğrendikçe belki keşfedecek ki daha çok böyle hisse senedi yatırımlarını seçiyor. Parasının bir kısmını başka uygulamalarda da değerlendirebilir. Ama başlangıç için ben gerçekten kolay ve anlaşılır bir arayüzümüz olduğunu düşünüyorum. Varlık sınıflarını da kapsadığı için hemen hemen her şeye yatırım yapabilir yan cep üzerinden. Emtia özellikle yatırım da yapabilir. Altın fonu da var içeride. Onu da deneyebilir. O yüzden başlangıç için gerçekten hani bir yatırım 101 uygulaması gibi gerçekten o anlamda ne diyeyim önerebilirim. Peki yatırım 101 serüvenini tamamlayanlar yan cepten çıkıp başka uygulamalara geçecekler mi? Onu genişletecek misiniz yoksa yan cepte? O bizim bir yol haritamızda geliştirmemiz gereken yönler. Biraz böyle tabii ki bize feedbackler de geliyor. İşte şu özellikleriniz olsa ben daha fazla kullanırım veya şu özellikleriniz şu an olmadığı için ben şu an tercih etmiyorum diyen kullanıcılar da var. Onlar hep feedbacklerde toplandığı için biz ona göre bir yol haritası, ürün geliştirme planlıyoruz. Tekil yatırım ürünü yok dediğim gibi. Sepetleri yatırım yapıyor. Ama tüm tefas fonlarına yatırım yapmak isteyen bir kitle var. Onun için bir geliştirme yapıyoruz içeride. Onu da önümüzdeki sene yani 2023'te duyuracağız zaten. Yurt dışı ETF'leri düşünüyoruz. Yurt dışındaki Exchange Traded Funds deniyor. Onları eklemeyi düşünüyoruz. Biraz biz de geliştireceğiz o kapsamı. Şu an için dediğim gibi yatırım 101'i kapsıyor bizim uygulamamız. Başlangıç için doğru bir yer yani. Anladım. Daha sonrasında tabii genişletilecek Büyüteceğiz, dediğin gibi. Kişisel olarak şunu soracağım. Şimdi sen aslında bir fintech girişime sahipsin ve özellikle Türkiye'de insanların en hassas olduğu konulardan biri de paradır. Kesinlikle. Herkes kolay kolay parasını emanet etmez. Şimdi burada da muhakkak bizi izleyenlerde hani fintech girişimi yapmayı düşünenler vardır. Burada güveni sağlamak çok önemli. Siz yan cepte bu güveni sağlamak için ne yaptınız? Nasıl bir strateji izlediniz? Yani Türkiye'de bir de geçmişte de bir takım fintechler tarafında işte kripto paralarda biraz yaşandığı için tabii ki kullanıcı haklı olarak bir güven sıkıntısı yaşıyor. Biz orada şunu hep ilk günden hani bir yıllık bir periyot anlatmıştım size. Bir banka veya aracı kurumla işbirliği yaparak o güveni sağlayarak yola çıkmak istedik. Yoksa tek başımıza bir kendi fintech işimizle o güveni sağlamamız çok zordu. Bunu bilerek yola çıktık. O yüzden işte bankalarla görüştük, aracı kurumlarla görüştük. Şu an bir tane bir aracı kurumla entegrasyonumuz var. Amacımız bunu çoklamak. İşte farklı bankalarla da anlaşıp kullanıcının nerede yatırım hesabı varsa onu bağlasın. Yani sadece bir arayüz olarak kullansın kolaylaştırmak için. Hiçbir zaman iyi düşünmüyoruz. Kullanıcının parası yan cep üzerinde bir dursun. O değil amacımız. Bankasında durabilir. Onu bağlayıp yan cepi kullanabilir. Güven için burada biraz daha köklü kurumlarla işbirliği yapmak kritik. Tabii ki her zaman her fintech için bu geçerli olmayabiliyor. Ama orada en azından yatırımcı olarak, işte hissedar olarak yatırım turlarında böyle köklü kuruluşları almak içeriye kesinlikle bir güven veriyor kullanıcıya. Türkiye'de bu güveni sağlamak çok zor gerçekten. O yüzden biraz daha köklü kurumlarla işbirliği yapmak benim görüşümce değerli, zorunlu da olabiliyor bazı durumlarda bizim durumumuzda olduğu gibi. Anladım. Şu anda peki aktif kullanıcı sayısı hakkında bilgi verebiliyor musun? Tabii şöyle biz 3 ayı bitirdik uygulama çıkalı. 4500'ü geçti içerideki kullanıcı. Şöyle bir düşünebilirsiniz. Her gün böyle yaklaşık son günlerdeki ortalama 50 kişi gibi geliyor gibi aşağı yukarı. Çok ciddi bir pazarlama bütçesi harcamadan da bu rakamları tutturmaya başladık. Biraz sermaye piyasalarının büyümesiyle buraya bir ilgi de var. O da bizim arkamızdaki bir rüzgar var yani gerçekten. Şu anda 4500 geçtik. İçeride yani içeriye kullanıcıların yaptığı birikim tutarı da 6 milyonu aştı. 6.4 milyon TL'ye geldik yaklaşık. İçeride sepetlerde kullanıcıların yaptığı yatırım. Tahminim sene sonu 10 milyon TL'yi buluruz. Yani Aralık ayı sonu gibi içeride biriken tutar 10 milyon TL'yi. Sene sonunda da bir şey kalmadı. Kalmadı evet. 10 milyon TL'yi buluruz gibi.
önümüzdeki seneki hedefimiz bir 50 milyon TL barajını aşmak. Yani önümüzdeki seneyi sonunu görmeden bu şekilde hedeflerimiz var. Tabii hacim dışında hedeflerimiz yeni ürün geliştirmeleri gerçekten. Yani kullanıcılara farklı özellikler. Yancıp zaten isim olarak arattırdığınızda Yancı Finansal Teknolojiler Şirketi diye geçiyor. Bizim amacımız yeni finansal ürünler, finansal teknolojiler dahil etmek uygulamaya veya Yancıp'in spin-off'ları olabilir. Ama biz fintech yapmayı, geliştirmeyi seven bir ekibiz. Sadece sermaye piyasalarında kalmayabiliriz. Yani ürün geliştirirken farklı özellikler de kullanıcılarımıza sunabiliriz. O anlamda bizi takip etmeye devam edebilirler. Yani sadece bir yatırım ürünü olarak kalmayacak hiçbir zaman. Abi eminim ki çok daha iyi yerlere gelecektir. Çünkü Türkiye biliyorsun hisse senetleri tarafında da kripto paralarda da birçok kez dolandırılmış bir ülke maalesef. Böyle paramızı emin ellere teslim etmek güzel bir şey. Bir de fonlar hani sen de anlattın. Büyük paralarla çalışıyorlar. Maalesef küçük işte 1000 liranı götürüp teslim edemiyorsun onlara. Yancep çok güzel bir aracılık etmiş burada. Tebrik ederim güzel işin için. Aynı zamanda çok memnun oldum. Biz de çok memnun Upcorn'a da olduk. konuk olduğun için. Çok memnun teşekkür olduk. ederiz. Çok teşekkür ederiz.